sen bana güvenebilirsin dediğin zaman ben de şey dedim, yani her şeyi sorabileceğim bir konu, bana güvenebilirsin dedi. Ne yapayım? Tamam, o zaman dedim güven konuşalım biraz. 911'de çalışıyor ve hani ben güvenelim mi? Saat bitti mi? Tamam. That's it. Bana Bitti, kesinlikle ulaşamazsın. Şimdi şehir mi yanıyor? Umurumda değil. Yani en güvenilebilecek insanlardan bir tanesi olabilirim belki de, bilmiyorum. Sen geleceğine güveniyor musun Amerika'da? Ben şanslı pezevengin önde gideneyim. Harvard'a, Stanford'a, Berkeley'e gitseniz bile sizden daha deneyimli birisinin o işi alması mümkün. Yani maaş çekiminden ne kadar vergi kesildiğini söyleyemem size. Çok fazla. Burada insanlar birbirlerine hiç güvenmiyorlar. Türkiye'deki gibi burada ilişkiler kurulmuyor güven üzerine. İnsanın bir ülkeden ayrılıp başka bir ülkeye gitmesi aslında çok travmatik bir şey. Bana iyi yaklaşıyor. Kesin bunun altında bir şey var. Evet, çim her zaman çitin öbür tarafında daha yeşildir. İzlediğiniz tek bölüm buysa eğer, normalde diğer konuklar benim kadar gıcık değiller. Herkese merhabalar. Beni bir daha diye hoş geldiniz. Ben Damla. San Francisco'da yaşayan bir göçmenim. Benim gibi buraya yerleşen konuklarım da her bölümde farklı spesifik bir olayı göçmen olmak üzerinden değerlendiriyoruz. Bugün de konuğum Ilgar. Hoş Merhaba, geldin. Selamlar, hoş bulduk. Hoş geldin. Bugün 13. bölüm. Talihsizliği olarak. Talihsizlikler serisinde. Bunu evet daha önceden aramızda konuşmuştuk. Dedim ki 13. bölümü çekiyoruz seninle. Ne muhteşem, ne şanslı bir rakam dedi. Yeah. Sonra ben de şey dedim, hiç düşünmemiştim bunun üzerine dedim. Ve geldik, şu an yine Lans'tayız ama Lans'ta küçük değişiklikler olmuş. O yüzden de bugünlük bu oda bize kaldı. Aslında burayı da sevdim ben, atmosferini. Fena değil, çok tatlı. Çok bir şeker. allı turnamız. Ve bir tane de Ilgar'ımız var. İyi ki geldin. Benim çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim efendim buralara kadar geldiğiniz için. O zaman benim karışık bir girişim var. Onunla başlıyorum. Geldim, gördüm. Bugün seni dinliyorum. Sen kendini Amerika'da nasıl beni derken buldun? Buradan önceki hayatın nasıldı? Burayla nasıl değişiklikler yaşadın? Biraz senden dinlemek istiyorum. Okay. Ben 18 yaşımda geldim. Aslında bayağı zaman oldu. Şimdi 27 yaşındayım. İlk başta işte bir sene Los Angeles'ta yaşadık. Ondan sonra San Francisco'da. Hayat dertleri olsun, çalışmak olsun. Aynı anda okula gittim çalışırken tam zamanlı. İşte sokakların tozunu attırdık. Annemle ben. Öyle anlatayım. Paketçilik yaptık. DoorDash, Grubhub. Yani buraya gelen her göçmenin zaten o ilk başlarda yaptıkları işlerden bir tanesiydi. Eskiden tabii daha fazla para vardı o konuda. Ondan sonra işte okula gittik. Baktık okul güzel gidiyor. Sınavlar iyi, puanlar iyi falan filan derken kendimi Berkeley'de buldum. Ama bir şey söyleyeceğim. Sadece Berkeley'de buldum deyip geçemezsin. Tam burslu Yani ve burstan artı. ya biraz şanslıydım. Çünkü yani açıkçası hani bana sorsaydınız atıyorum 17 yaşındayken, 16 yaşındayken işte bundan birkaç sene sonra işte dünyanın en iyi okullarından bir tanesinde tam burslu okuyacaksın, çift anadal yapacaksın, işte Amerika'da partilere gideceksin, San Francisco'da yaşayacaksın falan diye. Ama sonra işte insan o hayatın içinde olunca onları fark etmiyor işte nasıl geliştiğini. Sonra bir bakmışsın işte arkadaşların olmuş. Bir bakmışsın yaşadığın mahallede insanlar seni tanır olmuşlar, selam verir olmuşlar. Toplumun bir parçası olmuşsun. Çünkü hani insanın bir ülkeden ayrılıp başka bir ülkeye gitmesi aslında çok travmatik bir şey. Tüm arkadaşlarını, tüm tanıdıklarını, hani her ne kadar bana pek etkili olmasa da mahallenin berberini ya da ne bileyim köşedeki bakkalı. Berberiniz mühim midir? Valla bilmiyorum. Bu saçları nerelerde uzattınız? 12-13 senedir saçlarım uzun ve toplamda sadece 2 kere kestirdim. Yani kestirdim derken ucundan bu kadar. Şöyle, seninle ilk konuştuğumuz zaman işte ne konuşalım. Hı-hı. Sen de bana dedin ki bana güvenebilirsin. Benimle her şeyi konuşabilirsin. Evet, her şeyi. Ben de bana güvenebilirsin dediğin için. Bu arada şundan hiç bahsetmedin. Sen şu anda da 911 evet, San Francisco 911'de çalışıyorsun. Ve sen bana güvenebilirsin dediğin zaman ben de şey dedim, yani her şeyi sorabileceğim bir konu. Bana güvenebilirsin dedi. Ne yapayım? Tamam, o zaman dedim güven konuşalım biraz. 911'de çalışıyor ve hani ben güvenelim mi? Bence de güvenin yani. Çünkü insanlar hayatlarının en zor gününde bizi arıyorlar. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani en güvenilebilecek insanlardan bir tanesi olabilirim belki de, bilmiyorum. Ben de kocaman güven başlıklı bir çalışma atıp burada senin karşına geldim. Sen 8 yıldır buradasın, biraz anlattın vesaire ama ben bu 8 yılı işte güven üzerinden her açısıyla seninle konuşmak istiyorum.
İlk sorum, işte Berkeley'de okuduğunu falan söylüyorsun. Ben şimdi Türkiye'den mezun bir öğrenciyim ve sen Amerika College mezunu bir öğrencisin. Ki öğrenci deneyimlerine baktığın zaman hani ben buraya geldim. Demek ki hani burada daha kendi açımdan daha fazla gelecek gördüm. Peki sen artık hani buradan mezunsun ve hayatını burada devam ettiren, ailesiyle birlikte devam ettiren bir çocuksun. Sence okuduğun bölümün sana kattıkları doğrultusunda sen geleceğine güveniyor musun Amerika'da? Yoksa bu böyle Türkiye'de olsaydım başka bir konumda mı olurdu bu güven? Şimdi ben de o konuda da şöyle bir hani detay vereyim. Ben üniversiteden mezun olmam toplamda 8 sene sürdü. Yani üniversiteden kastım Really? lisans eğitimi, evet. Bu sırada 4 tane farklı okula gittim. 5 kere bölüm değiştirdim ve bu okullardan bir tanesi Türkiye'de, 3 tanesi de Amerika'daydı. İşte en sonuncusu Berkeley'de. Ama ilki de İstanbul Üniversitesi'ydi. Edebiyat. Aynen, Demiştim. yaklaşık işte bir sene 2 ay İstanbul Edebiyat'taydım 17 yaşındayken. O yüzden hani Türkiye'deki o zaten hani Türkiye'de normal devlet lisesinden, Anadolu Lisesi'nden mezunum. Devlet üniversitesine gittim. O yüzden hani o karşılaştırmayı yapabileceğime inanıyorum. Şimdi buradaki bir okuldan mezun olmak seni hani daha fazla hayata karşı güven. Benim hissiyatım şu yönde. Amerika'da okulların o kadar hani biz Türkiye'de çok takıyoruz okulların prestijini. Hani işte atıyorum Boğaziçi'dir, ODTÜ'dür falan filan. Ama sen şu an dünyanın en iyi okullarından birinden mezun oldun. Yani onun prestijin ne demek olduğunu... Evet yani bunu şey Hani yapamayacağım. Yalan söyleyemeyeceğim. Bir CV'ye Ege Üniversitesi yazmak var, bir de Berkeley yazmak var. Lütfen Ya. yani şimdi bu kadar da hafif bir yerden girme. Ya ama şimdi tabii ama bizde hani çok daha önemlidir işte aileler işte çocuklarını işte benim çocuğum ODTÜ'ye girsin işte Boğaziçi'ye girsin işte İTÜ'ye girsin falan filan çok daha zorlarlar o konuda ve hani biz hep düşünürüz ki hani iş alanında atıyorum bir işe ne kadar kişi başvurursa başvursun genelde o işi alan hep işte en iyi tırnak içinde okula gidendir diye. Burada öyle değil. Burada insanın deneyimi çok daha önemli. Yani mesela bazı iş sektörlerinde en iyi okullar işte Harvard'a, Stanford'a, Berkeley'e gitseniz bile hani sizden daha deneyimli birisinin o işi alması mümkün. Mümkün. Hatta daha mümkün. Evet. Aslında benim değinmek istediğim nokta şu. Şimdi ben Türkiye'den mezun olan bir öğrenciyim Hı ve hı. benim gibi bir sürü öğrenci var ve onlar geleceklerine çok kaygılı bakıyorlar. Çünkü aldığım verilerde de mesela onu gösteriyor. Türkiye'den mezun olan öğrencilerin %36.9'u iyi bir iş bulamayacaklarını, diplomalarının işe yaramayacaklarını düşünüyorlarmış ki ben de bir süre bu kadroya dahil olan insanlardandım. Ya öğrencilerdendim Türkiye'de. Sence hani Amerika şunu veriyor mu insana? Ya evet, ben şu an bir üniversitede okuyorum ve gerçekten bundan sonra hayatım iyi olacak. Şimdi belli bir nebze de evet. Çünkü problem şu. Hani ikimiz de iktisat mezunuyuz değil mi? Evet. Tek fark Ege ve Berkeley. Ya. Bir de Ama çok prestijli be. Güzel bir isim yani şimdi. Go Bears. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Şimdi ikimiz de iktisat mezunuyuz. Hani iktisattaki en temel konu nedir? Arz ve talep. Arz talep dengesi değil mi? Şimdi Türkiye'deki problem ki ben bunu Amerika'da da görüyorum. Sadece Amerika'da değil dünyanın birçok ekonomisinde. Hani bundan 30, 40, 50 sene önce bizden 1, 2, 3 önceki jenerasyondan nesilden bahsediyorum. Hani Amerikalılar boomer diyorlar ya. Mesela üniversiteye gitmek bir prestij meselesiydi. Yani nüfusun %5'i belki lisans mezunuydu. Bundan dolayı da o insanlar hani çok daha talep ediliyordu ve hani çok daha az sayıdaydılar. Arz talep dengesi. Günümüzde problem şu, özellikle Türkiye'de. Neredeyse herkes üniversiteye gidiyor. Hani kalitesine girmiyorum çünkü hep şu argümanı yapıyorlar işte apartman üniversitesi su falan filan. Hani ben işin o prestij mevzusuna girmeyeceğim. Ama hani herkes üniversite mezunu oldu. Çok fazla bir arz var. Fakat maalesef ki biz iş konularında o talebi geliştirmeyi başaramadık. Yani Türkiye'de halen bizim ihtiyacımız olan işler daha yüksek seviyede teknoloji, bilgi, birikim gerektiren işler değil. Daha böyle orta seviyede, orta gelirde olan işlerde kaldı maalesef ki. Yani bunun belli bir sebebi hani Türkiye'nin çok
diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha geç gelişmesi ve biz öyle bir zamanda kaldık ki Türkiye'de, hani biz dediğim zaten ben de zaten 18'imden beri çok takip edemiyorum ama maalesef ki hani belli sektörlerin gelişimi istediğimiz gibi olmadı. Mesela atıyorum Türkiye'nin en güçlü olduğu sektörlerden bir tanesine tekstil değil mi? Hı hı. Ama tekstil maalesef ki katma değeri o kadar daha doğrusu üniversite mezunlarına o kadar talep olan bir sektör değil. Yani. Değil mi? Hı hı. Mesela tam tersine biz şu an Kuzey Kaliforniya, San Francisco Körfez bölgesinde yaşıyoruz. Burası hani dünyanın teknoloji merkezi diyelim. Mesela burada yüksek eğitimli insanlara olan talep çok daha fazla. Doğal olarak da insanların çok daha büyük bir kısmı üniversite mezunu ve çok daha iyi iş, yani iyi derken lütfen yanlış anlamayın. Hani bir işin fazla para kazandırması o işin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Benim hayat felsefem. Ama hani daha fazla para kazandıran işler olduğu için daha fazla eğitimli insan ve 3 aşağı 5 yukarı bu arz talep dengesi dengeleniyor. Hatta tam tersine şöyle bir şey anlatayım. Tabii bu şu an için geçerli değil ama 3 sene önce falan o kadar fazla talep vardı ki ve o kadar az insan vardı ki atıyorum lise mezunu olan insanlar bile atıyorum 2-3 aylık sertifika programlarından mezun olup dünyanın en büyük yazılım şirketlerinde çalışabiliyorlardı. Bu duydum. Google, Apple ve sanırım Dropbox. Ya. Kesinlikle diplomaya bakmıyorlarmış. Yani bir mezuniyet aramıyorlarmış. Özellikle hani birkaç sene önce ekonomi çok iyi durumdayken, faizler düşükken, krediler bolken evet. Şartlar tabii burada da değişiyor ama ben bunun geçici bir şey olduğunu düşünüyorum kısa süreli. Hı hı. Yani burası yeniden o eski haline dönecektir. Fakat Türkiye'deki sistemsel olarak bozukluk bizim daha uzun sürelerde daha fazla yatırım yapıp ancak o şekilde çözebileceğimiz bir şey. Yani biz çok fazla insanı üniversite mezunu yaptık ki ben hani eğitime kesinlikle karşı değilim. Hani bazıları diyor ya işte. Lise devamı gibi okuyoruz biz artık üniversite. Tabii Herkes tabii okumalı. zorunlu bir şeymiş gibi ve daha da kötüsünü söyleyeyim. İnsanlar istedikleri bölümleri okumuyorlar. Sen hangi bölümde okumak isterdin mesela? Yani veteriner olmak isteyebilirdim. Bunu hep söylüyorum yani. Ama şöyle bir şey. Yani süreç o kadar yanlış yönetiliyor ki ya ben o zaman bilmiyordum ki ne olmak istediğimi. Tabii hani ben dedim ya 5 kere bölüm değiştirdim Evet. diye. Yani ben mesela 2-3 sene daha kalsa muhtemelen 2-3 bölüm daha değiştirirdim. Çünkü insan böyle bir şey. Evet, insan çok değişken bir şey ve bizde şöyle bir şey vardı açıkçası. Yani ben de çok matah bir öğrenci değildim. Böyle mükemmel, çalışkan, çok iyi ders notları olan. Ben yani şöyle bir şey. Çalışkandım ama geçebileceğim yere kadar. Yani böyle Hı hı. dersle okumakla ilgili böyle çok iyi hedefleri olan bir insan değildim. Yani hani ben şu olacağım, okuyacağım, doktor olacağım falan. Hani hiç öyle Ya. biri olmadım. O yüzden de hani zaten buna paralel olarak sonuçlar da hani çok iyi olmadı. Ve öyle bir öğrenci olmadığınız zaman seçim hakkınız olmuyor ki Türkiye'de. Doğal olarak ki zaten birçok kişi öyle yani. Çünkü şöyle bir şey söylediğin gibi motivasyon eksikliğinden kaynaklı. Tam aile baskısından bölümü okudun ama o konuda bir motivasyonun yoksa insanlar kendilerini geliştirmek istemiyorlar değil mi? Hı hı. Kendilerini geliştirmediğin zaman doğal olarak iş piyasasında diğer insanlar kadar rekabetçi olamıyorsun. Çünkü eğer bir işi cidden çok passionately, şevketli diyeceğim de o biraz Azimle azimli yaklaşmadığın ya. sürece. Azimle Evet. yaklaşmadığın sürece doğal olarak kendini geliştirmiyorsun. Ve hani özellikle Türkiye gibi rekabetin çok üst seviyede olduğu bir yerde bu insanı tabii daha da negatif anlamda etkiliyor. Ha bunun alternatifi ne? Yani atıyorum üniversiteye gitme hatta liseyi de bitirme. Atıyorum sanayiye git usta mı ol? Hayır. Ama maalesef ki yani Türkiye'deki ekonomik şartlar. Yani şöyle bir durum var. Özür dilerim sözünü Lütfen. kestiğim için. Normalde Avrupa'da genellikle bir meslek diye bir okul var. Yani meslek öğreten okullar Hı hı. mevcut. Ama bizde de var lisede. Ama bu gerçekten çok işlevsiz işlediği için. Yani şöyle bir şey. Şimdi iktisat mezunu muhasebeci oluyor. Doğal olarak muhasebe mesleğini okuyan insanlar da yeri doldurulduğu için. Çünkü ondan Evet. daha çok bilgi almış bir ekonomi mezunu var ve onun muhasebe işinde çalışması ona okey olduğu için işverene de daha fazla kalifiye Evet. elemanı aynı fiyata alabildiği için, aynı ücretle sağlayabildiği için bu sefer muhasebe okuyan, o mesleği okuyan insanlar boşa düşüyor. Yani Ve bu da kesinlikle. sistemi daha rekabetçi, daha acımasız bir
yere. Yani hani bir insan Türkiye'de şunu yapamıyor. Ya ben sayılarla aram çok iyi. Ben diyelim ki muhasebeci olacağım diyemiyor. Çünkü biliyor ki bir İBBF'li onun önüne geçecek. Yani ki bana sorarsan muhasebe bölümünü okuyan birisinin daha avantajlı olması gerekiyor değil mi? Aynen öyle. Çünkü Ama onu okumuş. Ama işte bizim az önce bahsettiğim o prestij mevzusundan dolayı işte senin söylediğin YBBF ya da iktisat mezunları vesaire, yani o işi daha fazla hak eden insanların, tırnak içinde hak eden insanların önüne geçiyor. Aynen Bu öyle. maalesef ki, ama dediğim gibi Türkiye, hani en basit iktisatçı olarak bizim baktığımız lensten Türkiye'deki arz talep dengesinin çok dengesiz olmasından kaynaklı. Yani mesela işverenlerin çok daha fazla gücü var piyasada. Yani bundan dolayı maaş seviyeleri oldukça düşük. Hani herkes, hani yanlış hatırlamıyorsam, hani Türkiye'de gelişmiş ekonomilerden bir tanesinde sayalım. Gelişmiş ekonomiler içerisinde asgari ücret seviyesinde çalışanların en yüksek oranı olduğu ülkelerden bir tanesi Türkiye, eğer en yükseği değilse. Yani üniversite mezunu da mezun olmayan da herkes asgari ücretle çalışıyor. Aynen. Hani maaşı yüksek olan insanlar aslında saatleri fazla. Yani atıyorum tam zamanlı 40-45 saatse eğer, yani benim maaşım daha yüksek ama kaç saat çalışıyorsun diye soruyorsun. 60 saat çalışıyorlar. Yani yine aynı şey oldu. Asgari ücret bandındasın Bir yani. de evet, Türkiye'de bu iş işte kalmıyor. Genellikle özel hayatta da çok sıçrıyor. Saat olarak, Yani. hani kafa olarak. Ama burada onu çok böyle şey yapabiliyorsun. İşten çıktığında da ben hani çevremdeki herkeste de aynı şeyi görüyorum. Çok özel hayata girmiyor. Yani hani tekrar eve gelip bir iş yükünü hissetmiyorsun. Tekrar çalışmak zorunda olduğun herhangi bir Yani yüklemiyorlar sana. Hani orada kalıyor. O aslında sektörden sektöre Değişir değişiyor. mi? Bir de hani dediğim gibi piyasa şartlarından dolayı. Yani mesela bundan 3 sene 4 sene önce kesinlikle birçok sektörde o şekildeydi. Hani sen yine ekstradan eve iş götürmek istersen patronlar tabii bundan memnunlardı. Fakat burada da şu an iş sektörü oldukça kötü durumda olduğu için, ama ben bunun tabii geçici olduğuna inanıyorum. İşte Amerika kötü yolda falan diye demeyin. Şey yapmayın. Bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Şu an mesela bazı sektörlerde işte finans olsun, işte yazılım olsun falan, o şekilde eve iş götürme olayı var, bir beklenti var. Ama dediğim gibi bu piyasanın şu an dengede olmamasından kaynaklı. Ama birçok işte, yani özellikle mesela ben şu an devlete çalışıyorum. Saat bitti mi? Tamam. That's it. Bana Bitti, kesinlikle ulaşamazsın. Tüm şehir mi yanıyor? Umurumda değil. Yani benim umurumda, çünkü 911'ciyim, ama hani diğer meslek grupların için Aynen. değil. Değil. Biz tabii bunun iktisadi analizini yaparız saatlerce ama bu şey yapmak istemiyorum. Takılı kalmak istemiyorum. vermek istiyorum. Birkaç oran vermek istiyorum. Hani Türkiye'deki oranı paylaştım işte. Öğrencilerin %36.9'u mezun olduktan sonra iş bulamayacağını düşünüyormuş ama bu aslında Amerika'da daha yüksek bu oran. Pew Research Center diye bir şey var. Oradan aldım verileri. %40'ı üniversite diplomasının iyi bir maaşlı iş bulmada yardım etmediğini düşünüyormuş %40 öğrencilerinin. Ve %49'u 20 yıl öncesine göre üniversite diplomasının daha önemsiz olduğunu düşünmeye başlamış. Evet, şimdi bu rakamlar çok önemli, fakat hani birçok insanın kaçırdığı bir detay var. Yani birçok insanın değil aslında, hani Türkiye'deki insanların belki kaçıracağı bir detay. Türkiye'de devlet üniversitesi bedava. Burada işte şey, mesela %22'si de bu krediyle bunu ödemenin hiçbir işe yaramayacağını, yani gereksiz bir maliyet olduğunu düşünüyormuş. Yani çünkü hani yeniden hani iktisadi analize girmek istemiyorum ama hani mesela burada bazı okullar senelik 40-50 bin dolar. Yani bunu Ama sen burslu okuduğun için iyiydi. Tamam, ben şanslıyım. Ben şanslı pezevengin önde gideneyim. Tamam, bunu geçelim. Yani ama hani maalesef ki burada da hani insanlar hep hani üniversiteye gidelim iyi işimiz olur falan olduğu için çok fazla o konuya yüklendiler. Ve çıkan bir yasadan dolayı, eğer ki siz bir öğrenciyseniz eğer, devlet size illa kredi bulmak zorunda. Eğer yani okumak istiyorsanız, bir üniversiteye girdiyseniz eğer, devlet size illa burada kredi bulmak zorunda. Fakat böyle bir şey olduğu zaman doğal olarak aslında o krediyi ödeyemeyecek insanlar da kredi çektiklerinden dolayı okullara çok fazla talep oluyor. Okullara çok fazla talep olunca da okullar fiyatlarını yükseltiyorlar. Yani bu böyle bir kısır döngü. Kısır döngüye giriyor. Ondan dolayı hani ben hep söylüyorum, eğer ki kendi imkanlarınızdan, çünkü burada da aslında ucuz yollu olarak tırnak içinde yapabileceğiniz şeyler var. Mesela Amerika'nın en çok sevdiğim tarafı,
en azından Kaliforniya eyaleti için konuşabilirim. Diğer eyaletler için bilmiyorum. Hani burası en böyle hani sol diyemem ama daha böyle vatandaşına iyi davranan eyaletlerden bir tanesi. Tabii aynı oranda vergileri de daha yüksek. Evet. Yani maaş çekiminden ne kadar vergi kesildiğini söyleyemem size. Çok fazla. Ama mesela 2 yıllık Sus, okul söyleme. hiç sorma. Ama mesela 2 yıllık okul bedava. Hani dediğim gibi hani Amerika'nın diğer bölgelerinde okulların yıllığı $50,000'ken Buradaki City College'da da eğer aynen bedava. residentsen bedava. Yani bildiğim kadarıyla hani City College'da hiçbir şey yok. City College of San Francisco'dan bahsediyoruz. Ama hani Kaliforniya'da bu tarz çok okul var. Ve ilk 2 seneyi o şekilde hallettiğinde eğer iyi bir öğrenciysen eğer 3. ve 4. seneler için burs başvurusunda yapabiliyorsun. Hatta yani ben de o şekilde dedim yani 4 tane okuldan geçtim diye. Mesela ben de işte City College of San Francisco'da başladım. Ondan sonra De Anza'dan, ondan sonra işte Berkeley'ye geçtim. Benim biraz daha uzun sürdü Berkeley. Çünkü işte bölüm değiştirdim, çift ana dal yaptım, siyasal ile iktisat falan filan. O biraz uzadı. 3,5 sene araya işte Covid girdi. Ama yani eğer ki finansal olarak planlamanızı iyi yapabilirseniz imkanlar var, imkanlar yok değil. Sadece insanlar bu planlamayı iyi yapamıyorlar. Sahi 16-17 yaşındaki bir çocuktan uzun vadeli planlama yapmasını beklemek de bilemiyorum. Evet. Bu Yani. sağlıklı değil. Şimdi sen şu an bir devlet memurusun. Hı hı. Bir devletin değil, Amerikan Birleşik Devletleri. Yani burada tabii federal sistem olduğu için hani Kaliforniya eyaletinin işte Kaliforniya eyaletinde San Francisco vilayetinin o şekilde Polis gidiyor. sayılıyorsun şu an değil mi? Tam değil. Yani şöyle polislerle beraber çalışıyoruz ve hani statümüz yine kolluk kuvvetleriyle beraber çalışan personel ama burada polislerin statüsü yani sırf silahlı ve rozetli polislerin statüsü farklı. Ama yani Anladım. emniyet mensuplarıyla beraber çalışıyoruz. Sadece emniyet mensupları değil, sağlık personelleri, itfaiye personelleri, diğer belediye personelleri vesaire. Şimdi benim sorum şuraya bağlanacak aslında biraz. Senin devlet memuru olduğunu o yüzden vurgulamak istedim. Sen şimdi hani insanların gerçekten de çok acil anında sığındığı bir devlet Evet. kurumunun o ilk sesisin. Aslında Evet. orada bir kurumu temsilen oradasın ya. Ve hani onu çok bence geri dönüşlerden, o an konuştuğun bütün olaylardan da hissediyorsundur diye sana sormak istiyorum. Evet. Devlet kurumlarına olan güvende sence Türkiye ve Amerika nerelerde? Devlete burada güven var mı? Belli bir nebzede. Şimdi Türkiye'de dediğim gibi son yıllarda siyasete girmeden devlete olan güven belli kesimlerde oldukça azaldı. Yani ben hatırlıyorum mesela ben çocukken hep bize derlerdi işte askere gidin işte Türk erkeği askere gitmektir zorundadır işte falan filan işte devlete güveniriz işte devlet baba her zaman yanımızdadır. Bu son 15-20 senede Verilerde de en çok güvenilen kurum TSK hala Türkiye'de. halen ama eskisine kıyasla hani çok fazla bir erime olduğuna inanıyorum. 68'e düşmüş. Evet. Yani 68 mesela iyi bir eskiden o düşüş. şekildeydi. Bundan dolayı genel olarak devlet kurumlarına bir düşüş var. Fakat Türkiye'de şöyle bir şey var. Halkın belli bir kesimi devlete o kadar güveniyor ki hani bu aslında hani benim nezdimde çok ilginç bir durum. Hani ben bunu olumlu olarak karşılıyorum aslında. Yani ne olursa olsun her zaman devletimizin yanındayız modunda giden belli bir kesim var ki bu hani tarih anlamında bakarsak eğer hani atıyorum Osmanlı zamanından ya da işte daha sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarından falan hatta belki çok daha öncesinden gelen bir devlet deneyimi kültürü diyeyim. Mesela Amerika'da tam tersine Amerika'nın kuruluşundan beri aslında vatandaşlar devlete güvenmeme konusunda endoktrine edilmiştir. Ki bunun sebebi hani Amerika'nın İngiltere'den bağımsız olması yani bu ta kaç sene işte 1774'ten 1776'dan bahsediyoruz. O zamanlardan beri hani hep devlete olan güvensizlikten yani Amerika'nın proje olarak baktığınızda aslında başlama sebebi bu devlete olan güvensizlik. Bundan dolayı insanlar hep kendi başlarına yaşamayı tercih etmişler. Yani başkalarına bağımlı kalmadan ve hep yerel yönetimler daha güçlü olmuş. Mesela hani Amerika federal bir sistem. Hani mesela Türkiye'de nedir? Ankara'nın dediği her yerde geçerlidir sonuna kadar. Burada öyle değil. Hani mesela şu an Cumhurbaşkanı, Amerika'nın Cumhurbaşkanı yeniden Trump oldu. Mesela hani Trump için biz ne kadar konuşsak bile Trump'ın aslında en büyük etkisi olduğu alan dış politika. Fakat iç politikada mesela Kaliforniya'da Trump'ın söylediklerinin çoğunluğunun bir anlamı yok. Çünkü Kaliforniya kendi işini görüyor atıyorum. Mississippi kendi işini görüyor. İşte atıyorum Oklahoma kendi işini görüyor. Bundan dolayı hani merkezi yönetim olmasa bile yerel yönetimler daha güçlü olduğu için
Yani işte belediyedir, işte mahalledir, işte eyalettir. İnsanların yerel yönetimlerine olan güveni daha fazla. Ki bu da aslında çok güzel bir şey. Çünkü hani kendine yakın olduğun insanlarla beraber çalışabiliyorsun. İşte belediye meclislerine gidiyorsun, görüşmelere, oturumlara katılıyorsun. Yani bundan dolayı mesela hani atıyorum merkezi hükümete ya da federal hükümete güvenmeseler bile şu anki işte yeni yönetimden dolayı, Trump'tan bahsediyorum. Mesela Kaliforniya'da insanlar işte eyaletlerine daha fazla güveniyorlar. İşte şehirlerine, belediyelerine daha fazla güveniyorlar. Özellikle daha küçük yerlerde bu daha fazla. 911 meselesine gelecek olursak bayağı tabii dolanarak anlattım mevzuyu. Ne kadar siz anarşist ya da ne kadar işte devlete güvenmeyen birisi olursanız bile hayatınızın en zor anında hani bizim için biz her gün atıyorum 10 saat 11 saat o telefonlara bakıyoruz, radyodayız, bizim için normal. Ama bizi arayan insanların belki de hayatının en zor günü. Evet. Yani çocuğu ölmek üzere ya da eşi kayıp ya da atıyorum kalp krizi geçirmiş amcası vesaire. Onlar için inanılmaz derecede zor bir. Ve o durumda ne kadar anarşist olursan ol, kimse sana yardım etmediğinde yardım edebilecek bir kişi var. Evet. Devlet, Aynen. 911 biz. O yüzden hani o anda o tarz işte politik düşüncelerin bir anlamı kalmıyor. Bizler hepimiz ne olursa olsun elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani aynı yani saat 2 dakika 3 dakikada geçen bir telefon konuşması karşı tarafı çok fazla tanıyamazsınız. Ama karşıdakinin ne kadar saçmalarsa saçmalasın bizim bir yükümlülüğümüz var. Onların sağ salim yani sağlıklarına kavuşması ve sadece bu fiziksel değil yani intihar teşebbüsü etmek düşünen ya da yakınlarında işte zihinsel problemler olan insanlar vesaire ne olursa olsun biz herkese elimizden geldiğince yardımcı olmak zorundayız. Sen diyorsun ki burada hani, genel bir devlet var ama işte federal bir sistem olduğu için state'ler yani Eyaletler. eyaletler kendi içerisinde kararlar aldığı için insanlar zaten kendi görüşlerine yakın eyaletlerde yaşıyorlar Evet. ve orada da güven seviyeleri yüksek. Evet. Ben de biraz Türkiye'ye baktım. Türkiye'de son 5 yılda güven ortalamaları çok düşmüş. Hı hı. Mesela meclise olan güven %40'a düşmüş. Halkın %40'ı sadece Hı güveniyor. hı. Cumhurbaşkanlığına güven de %44 ve TSK dediğim yine en yüksek bu arada. Türk Silah Kuvvetleri %68 bütün halkın. Ve Merkez Bankası da %32 olarak Fazla bile. açıklanmış. Yani dünyanın en Em, yüksek enflasyonun olduğu ülkede Merkez Bankası'na nüfusun 1/3'ü güveniyorsa yine iyi bence. Bu arada bunu eyaletlere güven benim notlarımda da her zaman daha fazlaymış ama federal hükümete güven ne yazık ki Amerika'da %22 ile sınırlı kalmış. Bu normal dediğim gibi hep Hı hı. olan bir şey. Aynen. Bir de yıllık burada değiştiği için ben son yılın rakamlarını aldım. Bu arada 11 Eylül saldırılarından sonra en yüksek seviye olan %52'yi görmüş. Evet. Bunun hep örneğini veririz. Mesela hani George W. Bush hatırlayanlar vardı işte 2001 senesindeki Amerikan başkanı. Hani bir tane gazeteci kafasına ayakkabı fırlatmıştı. Adamın yaptığı hiçbir şey yok. 10 Eylül günü halkın %40'ı onu beğeniyorsa 12 Eylül günü halkın %80'i onu beğeniyordu. Değişen şey neydi? Amerika'ya bir terör saldırısı olması. Şimdi biz bunu şimdi de siyasal bilim konusuna geçelim iktisattan. Rally behind the flag effect diyoruz. Yani bayrağın arkasında toplanma. Yani ne zaman ki insanlar çok travmatik bir şey yaşadıkları zaman o kişisellikleri kayboluyor ve toplum bilinci oluyor. Yani mesela bunu hani Türkiye'de de görebilirsiniz. İşte atıyorum Gezi Parkı sırasında hani birçok insanın o kişiliği bitti ve hani daha böyle toplum yani bizde daha çok o var. Yani bizde dediğim Türkiye'de. Artık ne kadar bizde diyebilirim ya da bilmiyorum. herhangi bir felakette mesela Evet. çok böyle hemen kolektif bir bilinçle Her zaman yaklaşabiliyoruz. bu çok normal bir şey. Çünkü biz insanlar sosyal varlıklarız ve hayatta kalmamız için bu gerekiyor. Yani bu çok normal bir şey. O yüzden de tam tersine hani bunu yorumladığımız zaman aslında devlete olan güvenin düşmesi demek belki de insanın kendi kişilik hakları ve özgürlüğünün çok yükselmesi demek. Yani mesela bunu Avrupa'daki diğer ülkelerde de görebilirsiniz. Yani ne zaman insanların kişisel ve ekonomik gelişimleri yükseliyor o zaman devlete olan güvenleri düşüyor. Bu çok normal. Tabii canım kişisellik arttıkça toplumun bilincinden uzaklaşıyorsun ve hükümet güveni. Yani evet daha kolektif bir bakış Evet. açısı lazım. Doğru söylüyorsun.
Şimdi o zaman şöyle bir soru hani belirdi benim kafamda bunu konuşurken. Yani hani güven üzerine her şeyi konuşalım dediğim zaman insanların eğitim sistemine, işte devlet kurumlarına olan güvenini konuştuk ama insanların birbirlerine güveni sence nasıl? Yani bir Türk bir Türk'e ne kadar güvenirken bir Amerikalı da demeyeyim çünkü burası çok uluslu bir yer. Hani Amerika'daki yaşayan insanların birbirine sence güven endeksleri nasıl? Yani ilişkiler ne kadar güven üzerine kuruluyor? Böyle bir gözlemin oldu mu? Yani şunu diyebilir misin? Ya burada insanlar birbirlerine daha çok güveniyorlar ya da burada insanlar birbirlerine hiç güvenmiyorlar. Türkiye'deki gibi burada ilişkiler kurulmuyor güven üzerine falan. Böyle bir karşılaştırma yapabilir misin? Şimdi hani sosyolojik ya da psikolojik bir çıkarım yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Bende biraz veriler var. İstiyorsan bunların üzerine de Okey, devam sende ne edebiliriz. var? Yani Ipsos'un 2022 araştırmasına göre Türkiye'de insanların yalnızca %14'ü birbirine güvendiğini söylemiş. Ha, bu çok düşük bir Çok rakam. düşük. Bana sorarsan daha fazla olması Aynen lazım. öyle. Erkeklerin %18'i, kadınların %10'u ve kadınlar tabii ki de daha güvensiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde kişiler arası güvende de dünya araştırmalarına göre yaklaşık %37. Yani halkın %37'si birbirine güvenilebilir olduğunu Hı hı. düşünüyor. Ama güven algısı da gittikçe azaldığını, yani halkın %71 de şunu düşünüyormuş. Yani güven algımız gittikçe azalıyor. Hani evet önceden daha çok güveniyorduk. Evet. İşte genel bir karşılaştırma yapıldığı zaman da Türkiye güven seviyesi işte ABD'ye görece daha düşük ve Türkiye'de insanlar daha kapalı, temkinli, sosyal bir yapıyı seviyorlar. İşte çevresindeki Evet. insanlara kadar güvenip bir başkası şöyle bir de şey yozlaşması olmuş. İşte toplum yozlaşması dediğimiz şeyde ya beni kandıracaklar, bana iyi yaklaşıyor, kesin bunun altında bir şey var. Evet. Ama işte ABD'de de bu şu aracılığıyla oluyormuş. Medya insanları çok fazla kutuplaştırıyormuş ve bu hate, yani nefret, birbirine güvenmeme olayları çok medya algısıyla. Evet. Ama ABD'de de zaten işte halkın neredeyse yarısı medyaya güvenmediğini zaten açıkça belirtiyormuş özellikle ve her iki ülkede de ekonomik politik faktörler güven seviyesini oldukça etkiliyormuş. Hani bu genel bilgiler üzerinden hani senin de hayatla ilgili, aslında burada dediğim gibi bilirkişi olarak oturmuyoruz ama 8 yıldır Amerika'da yaşayan ve ondan önce 18 yıl Türkiye'de yaşamış bir insan olarak hani güven ilişkilerini Türkiye'de insanlara sen ne kadar güveniyordun, burada ne kadar güveniyorsun gibi bir yerden de bakabilirsin soruma. Önceki sorularda hani demiştik hani daha böyle genel ya da daha lokal, daha mahalli olarak baktığımız zaman ben mesela hani Türkiye'de kendi mahallemde ya da kendi yaşadığım, takıldığım yerdeki insanlara daha fazla güveniyordum. Yalan değil. Yani mesela atıyorum Üsküdar Selimiye doğumluyum. Ben orada işte ilkokula gittim falan. Onun dışında işte liseyi en sonunda işte Kadıköy'de bitirdim. Zaten hep Kadıköy'de falan takılıyorduk. Mesela orada sokakta tanıdığım insanlardan daha çok hani yerel olarak yani o mahallede oturduğunu bildiğim ya da o taraflarda yaşadığını ya da sürekli o taraflarda takıldığını bildiğim insanlara güvenmek çok daha kolaydı. Onun dışında o fanusun haricindeki insanlara güvenim de tam tersine çok daha azdı. Yani mesela bunu şey olarak hani klasizm ya da ne bileyim işte ırkçılık olarak görmeyin diye umut ediyorum. Ama mesela hani o bölgenin dışında herhangi birisini orada görsem bile onlara güvenim tabii daha az olurdu. Belli bir ölçüde sanırsam Amerika'da da benzerini söyleyebiliriz. Özellikle küçük yerlerde ya da orta ölçekli yerlerde insanların birbirlerine güveni daha fazladır diye düşünüyorum. Hatta bana sorarsanız burada işte kiliseye ya da işte sinagoga ya da camiye gidenler hani dini ya da benzeri bir şekilde ortak olarak bir toplumun parçası olduğunu hisseden insanların birbirine güveninin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Fakat büyük şehirlerde yaşayan ve özellikle göçmenliğin bu kadar önemli olduğu bir ülkede göçmenliğin en önemli olduğu şehirlerden bir tanesinde yaşadığımız için San Francisco'da konuşuyorum. İnsanlar sürekli gelip gidiyorlar. Doğal olarak da bu mahalle kültürünü oluşmuyor onlar için. Çünkü o çok da önemli. Ben burada birkaç sene kalırım sonra başka Texas'a giderim. Evet, bir de şey var, biz göçmenlerde çok var. Hani niye burada kalayım ki, hani diğer eyaletlerde görmek lazım, gitmek lazım, denemek lazım. Yani- Hani bu bir bakış açısı, kimseyi yargılamayız ama evet var, bizde hep var. Evet ben burada hangi Türk'ü tanıdıysam işte şuraya gideceğim işte buraya gideceğim işte burası şöyle kötü işte şurası şöyle kötü falan filan. Psikolojide şöyle bir şey, psikolojide değil edebiyatta hani çim her zaman çitin
öbür tarafında daha yeşildir. Tabii canım, komşunun ağacı daha güzel meyve Bravo, verir. bravo. Aynen öyle. O yüzden hani bizler hep tatminsiz insanlar olduğumuz için hep başka yerlere gidip. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Ben San Francisco ve Kaliforniya'yı çok seviyorum. Yaşadığım problemlere rağmen kendi yaşadığım mahallede, ben Heyraşbir'de yaşıyorum, hippilerin çıktığı yer. Ben hani dediğim gibi o Türkiye'deki mahalle kültürünü buraya geldikten sonra kaybettim. Uzunca bir yıllar o kültüre bir türlü alışamadım. Çünkü burada da hani öyle bir şey mümkün olmadı. Ama ne zaman ben bu mahalleye taşındım ve bu mahallede kalan ve yıllardır orada yaşayan insanları arkadaş edinince, sürekli onları görünce doğal olarak insanlara güvenim artmaya başladı. Mesela benim çok sevdiğim bir arkadaşım var, 72 yaşında, Fransız bir kadın, Nalu. Fransız dediğim yani 50 senedir burada yaşıyor. Tamam, halen çok ciddi bir Fransız aksanı var. Var mı? Ama çok bir gırtlaktan gelen bir dil olduğu için değiştirmek kolay çok değildir. zor. Ama mesela Nalu'yu çok seviyorum. Yani aramızda bu kadar yaş farkı olmasına rağmen beni mesela 2 senedir 3 senedir doğum günlerine çağırıyor. Güzel şeyler yapıyoruz beraber. Hani rastgele sokakta tanıştığım bir insan. Ve yani çok iyi arkadaş olduk. Çok alakasız dünyaların insanı olmamıza rağmen. Bunun sebebi neden? Amerika ama ya. Ya özellikle San Francisco. Evet ama hani dediğim gibi yani kadın Fransız, ben Türk, San Francisco'dayız. O çok farklı bir hayat yaşamış, ben çok farklı bir hayat yaşamışım. Aramızda birkaç tane nesil var. Aa, doğru. Ama ona rağmen Abla boomer. ikimizin Boomer'dan da öncesi bence yani belki, bilmiyorum. Ama ikimizin de ortak paydası şu: İkimiz de yaşadığımız yeri çok seviyoruz. Evet. Ve yaşadığımız yerdeki insanları çok seviyoruz. Yani benim atıyorum dünkü gittiğimiz bardaki işte barmenler, barda takılan insan. Hani bunu sadece bar olarak şey yapmıyorum. Çünkü alkol olunca herkese abim seviyorum falan moduna giriyor. Tamam. Onun haricinde söylüyorum yani. Dediğim gibi köşedeki bakkaldaki insanlar, işte markette çalışan arkadaşım. Evet, 3 yılın sonunda ben de aynı şeyi söyleyebilirim kendi yaşadığım yer için yavaş Evet. yavaş. Benim dünya görüşüm şu yönde: ne kadar güzel olduğun, ne kadar akıllı olduğun, ne kadar zengin olduğun vesaire vesaire hiçbir şey önemli değil. Ne zaman inatçılığın biterse o zaman her şey kötü oluyor. Ama ne kadar inatçıysan eğer, yani her şey kolay olacak diyemiyorum. Bazen çok 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 zorluk olacak ama %1 bile şans. Bir kere başardın, that's it. Doğru. Onun için de inatçı olman gerekiyor. Tek diyeceğim o, herkese tavsiyem inatçı olun. O zaman bugün gerçekten çok keyifliydi ya. Aktı geçti. Ben de Bayağı aynı fikirdeyim. fikirlerini de bayağı beğendim. Teşekkür Ömer Bey. ediyorum. O zaman ben de şöyle- sizin moderatörünüzü çok beğendim Teşekkür efendim. ederim efendim. Şimdi bilmiyorum biliyor musun ama ben her konuğumdan izleyiciler için bir film, bir dizi, bir de kitap önerisi istiyorum. Filmle başlayayım. Benim favori filmim, hani birçok kişi için çok önemli olmaz ama favori filmlerinden bir tanesi. Türkçesini tam bilmiyorum ama Stanley Kubrick'in bir filmi var, Doctor Strangelove diye. Hı hı. Siyah beyaz, biraz eski, referansları anlamak zor ama çok hoşuma gidiyor, yani onu tavsiye ederim. Okey, dizi. Dizi olarak eğer ki hani Amerika'daki sistemin ne kadar nasıl çalıştığını ya da nasıl çalışmadığını öğrenmek istiyorsanız The Wire diye bir eski dizi. Çok eski değil, 20 senelik falan. Çok iyi. Polisiye bir dizi ama hiç kimse tek kurşun sıkmıyor. Düşün, 5 sezon bir tane bile kurşun sıkılmıyor. Öyle bir Arka dizi değil sokaklar. yani. Aynen. Onu tavsiye ederim. Şimdi düşünüyorum hani kitap olarak ne önerebilirim diye. En son yazarın adını unuttum. Brezilyalı olması lazım. The Alchemist. O kitabı da öneririm. Çok kolay okuması, yani ben tabii İngilizcesini okudum, Türkçesini bilmiyorum ama okuması çok kolay bir kitap. Ve yani biraz felsefi konular var ama insanı düşündürüyor bu hayatta. Bazı konularda kendimize nasıl davrandığımız, işte kaderimiz vesaire, öyle diyeyim. O zaman öneriler için teşekkür ederim ve son soru. Bu bölüme bir isim verecek olsam bu ne olurdu? 13. bölümün laneti diyelim mi? İşte bu ya. 13. bölümün. Çünkü sizler bilmiyorsunuz, biz bayağı teknik sıkıntılar yaşadık. Dışarıda da fırtınalar falan var. Elektrik problemleri yaşıyoruz. Ama onun haricinde sevgili Damlacığım çok büyük emek sarf etti. Gram fikriniz yok ama yani inanılmaz bir emek. Ben diyorum vay canına. Yani görmeniz lazım. 13. bölümün... Bir saatini aldı. Bir saatten fazla hem de, değil mi? Bir saat sürdü evet tekrar. Çünkü hani hiç bilmediğim bir odada bir setup. Ya. Neyse denemiş olduk. Bir şey söyleyeceğim. Burası beğenilirse burada devam ederiz. Ya evet, çok tatlı, çok şeker. I like it. O zaman ben kapanışı yapıyorum.
13. bölümün naleti. Naleti mi? Nalet olsun. Nalet olsun. Güvenmek bölümüme konuk olduğun için. Bu keyifli vakti bana ayırdığın için. Bu yeni setup'ı kurarken tüm gücünle burada var olduğun için sana Hiçbir teşekkür şey ederim. yapmadım öyle. O kıl kıl Marlon. oturuyordum. Ben de beni ağırladığın için, gevezeliğime Ya, imkan geveze tanıdığın deme. için ve güzel sohbetin için çok teşekkür İyi ederim. ki buradasın, iyi ki geldin. Şeyi hep unutuyorum, onları söylemek istiyorum. İşte abone olun, beğenin vesaire. Abone olun, abone Abone olun, olun. beğenin. Nalet bir abone Lanet olun. olsun. Yapın bir şeyler işte. Aynen. İzlediğiniz tek bölüm buysa eğer, normalde diğer konuklar benim kadar gıcık değiller. Onu da unutmayın. Yani. Diğer bölümleri de Gıcık izleyin. değil. Ya neren gıcık şöyle deme. Aşk olsun. Beni bir daha de. Bitti. 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 Ciao. Bye.